Sizce tarihte en yüksek hiperenflasyonu yaşayan ülke hangisidir? Almanya, Venezuela, Arjantin, Yugoslavya. Açıkçası bunların hiçbirisi değil. 1946 yılının Temmuz ayında enflasyonun günümüze kadar kıramayacağı tarihi rekor bir seviyeye ulaşarak aylık %41.9 katrilyon, evet yanlış duymadınız, 41.9 katrilyon seviyesine çıktığı bu ülke Macaristan'dı. Peki bu devasa hiperenflasyon nasıl ortaya çıkmıştı? Ve Macaristan bu hiperenflasyon belasından hızlı bir şekilde nasıl kurtulmuştu? Bu bölümümüzde bu soruların yanıtını bulabilmek için Macaristan tarihinde kısa bir seyahate çıkacağız. Tarihler 11 Kasım 1918 yılını gösterdiğinde Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, ittifak devletleri bu savaştan yenik ayrılmıştı. Almanya ve Osmanlı Devleti ile ittifak devletleri safında savaşan Avusturya Macaristan İmparatorluğu da dağılmıştı. Savaş sonrası imparatorluğun dağılması ile Macaristan bağımsız bir devlet olarak ağır bedeller ödemiş, Trianon Anlaşması ile topraklarının ve nüfusunun büyük kısmını kaybetmiş, yüklü bir savaş tazminatı ödeme sorunu ile de karşı karşıya kalmıştı. 1924 yılına kadarki siyasi istikrarsızlık, halkın yönetimi olan güvensizliği ve ödenmesi gereken savaş tazminatı ile birlikte Macaristan'da hükümet azalan vergi gelirlerini telafi etmek için para basmaya başlamıştı. Kontrolsüzce artan para arzı da enflasyon canavarını doğurmuştu. Macaristan'ın 1923 yılındaki aylık enflasyonu %98'e kadar çıkmıştı. Artan enflasyonla birlikte para birimindeki değersizleşme sonrası Korona isimli Macar parası tedavülden kaldırılmış, yerini ise Pengo adı verilen yeni bir para birimine bırakmıştı. 1923 yılından 1945 yılına geldiğimizde Macaristan yine bir savaştan çıkmış, yine yanlış tarafta yer almış ve tekrar bir hiperenflasyon sorunu ile karşı karşıya kalmıştı. Ama bu seferki sorun tarihte kırılamayacak bir rekora da imza atacaktı. ...1946 yılının Temmuz ayında Macaristan'da yaşadığınızı varsayın. Sabah saat 9'da uyandınız, markete gittiniz ve aldığınız bir ürünü akşam saat 12'de tekrar almak istediğinizde fiyatı 2 katına çıkacaktı. Bugünlerde Macaristan'da enflasyon %41.9 katrilyon seviyesine kadar çıkmış, hükümet 100 kentilyon değerinde Pengo banknotunu piyasaya sürmüştü. Bu banknot tarihte dolaşımda olan en yüksek para birimi haline de gelecekti. Hatta 1 sekstrilyon Pengo da basılmış ancak bu para dolaşıma sokulmamıştı. Hiperenflasyon o kadar kontrolden çıkmıştı ki fiyatlar her 15 saatte bir ikiye katlanıyordu. Macaristan'ın bu süreçten çıkıp uzun süreli ekonomik istikrara ulaşması için bir mucize gerekliydi. Bu mucize ise Marksist bir iktisatçı tarafından gerçekleştirilecekti. Hazırladığım videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Macaristan'da tekrar yüksek enflasyonun hortlaması yine bir savaş ile ortaya çıkmıştı. İkinci Dünya Savaşı'na Mihver Devletleri İttifakı'na katılarak dahil olan Macaristan, savaş sonunda yine kaybeden tarafta olmuştu. Savaş süresince ve özellikle yaşanan Budapeşte kuşatmasında binlerce asker ve sivil kaybı yaşamış, ülke başkenti yok olmuştu. Endüstriyel kapasitesi yerle bir olan ülkenin sanayisi çalışamaz hale gelmişti. Yaşanan mal kıtlığı ile fiyatlar artmaya başlamış ve enflasyon yıkıcı gücünü tekrar göstermeye başlamıştı. Vergi gelirleri yok seviyeye kadar inmiş ve kaybedilen savaş sonrası ülke tekrar tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Seçeneğe kalmayan hükümet para basmaya başlamıştı. Yaşanan para bolluğu ile ilk başta işe yarar gibi gözüken bu durum ekonomide canlılığa sebep olduysa da kontrolsüz artan para arzı tarihteki en büyük hiperenflasyona da sebep oluşturacaktı. Ortaya çıkan bu hiperenflasyon sonucu fiyatlar artmış, fiyatlar arttıkça harcamalar da artmıştı. Öyle ki bir günde %150.000 artacak seviyeye ulaşmıştı. Para o kadar değersizleşmişti ki insanlar ellerindeki malları takas ederek geçinmeye başlamışlardı. Hükümet vergi toplamayı tamamen durdurmuştu. Çünkü para devletin kasasına ulaştığında değer olmaktan çıkıyor, işe yaramaz hale geliyordu. Tedavüle sürülen banknotlara devamlı yeni sıfırlar ekleniyordu. Bunların hepsi 1945-1946 yılları arasındaki bir yıllık süreç içerisinde gerçekleşecekti. Ta ki Ağustos 1946'da Marksist iktisatçı Eugene Varga tarafından Komünist Parti'nin desteklediği bir istikrar planı uygulamaya konana kadar.
Varga danışmanlığında Sovyet ekonomi modeli örnek alınarak başlatılan iktisadi kalkınma eylem planı ile öncelikle Macarların bugün halen kullandığı forint adındaki yeni para birimi oluşturulmuştu. Ağır sanayi yatırımlarına başlanmış, tarım arazileri kamulaştırılarak kolhoz isimli kolektif çiftlikler kurulmuştu. Bankalar, büyük sermaye şirketleri kamulaştırılarak ekonomi üzerindeki devlet kontrolü artırılmış, ülke Sovyet bloğu ülkeleriyle yakın ticari ilişkiler de kurmaya başlamıştı. Bu yakınlaşma sonucu Sovyetler Birliği, savaş sonrası Macaristan'dan alacağı tazminat ödemelerinde de ödeme süresini uzatarak uzlaşma sürecini başlatmıştı. Uygulanan vergi reformları ve kontrol altına alınan kamu harcamalarının azaltılması ile enflasyon baş aşağı hızlı bir şekilde düşmeye başlamış, Ağustos 1946'dan Aralık 1946'ya kadarki 6 aylık dönemde enflasyon sadece %6 artmıştı. Bir yıl önceki %41.9 katrilyon ile kıyaslandığında bu bayağı iyi bir sonuçtu. Bu sonuçla birlikte tarihteki en büyük hiperenflasyonun da sonu gelmişti.